25 Temmuz 2026'da Celcelutiye zamansız mekansız şifreler eğitimini yapacağız. Bir uzmanlık eğitimi derinlere inmek için. Kötülüğün sebebi ne? Neden bu kadar kandırıyor? İyilik çok mu zor? Gizli doktrin ve gayb alemlerinin açılması, Celcelutiye duası, İsmi Azamı ve tüm sırları. Allah'ın Bedi ismi ne demek? Bedi'nin arkasında ne var? Celcelutiye havas ve esrarı. Celcelutiye içindeki mukatta harfleri, esmalar, Süryanice esmalar, ayetler, Celcelutiye ve astroloji ilişkisi. Celcelutiye ile bilincinizi arındırma, şifa çalışmaları. Celcelutiye beyitleriyle kapalı kapıları açalım, detaylı çalışma. Hatemi, Süleymani ve Celcelutiye İsmi Azamı. 7 harfin sırrı ve Fatiha. Hazreti Ali'nin ağlatan hayatı. Hazreti Ali'nin ilmi yolu, gerçek İslam yolu. Hazreti Ali'nin kaybolan gizemi, Zülfikar kılıcı. Celcelutiye'nin cinlerle ilgisi. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in sonrası Alevilik. Hazreti Adem'den gelen Mührü Süleymani sırrı. Berhetiye ve 5 ayet sırrı. Cevşen-ü Kebir sırrı açıklaması. Evrad-i Kutsiye duası açıklaması. El Kulubut Dariya yakaran gönüller duaları. Zikir nedir? Derine inelim. Sekine duası, Cünnetil Esma ve 19 hacet namazı bağı. İbnül Arabi'nin salavatları, İmam-ı Gazali'nin duaları ve korunmaları. Dualar, vevkler, büyüler ve çözümleri. Örnek hayatları da inceleyelim. Her bir fert kazandıklarına karşılık Allah katında tutulan bir rehindir. Müddessir 38. Burada anlatılan sır nedir? Ruhun karanlık odaları ve ışığa çıkış yolculuğu. Artık kıyam zamanı, bilmediklerimizi öğrenmenin zamanı. Hazreti Adem elmayı kopardığı zaman artık bizim gibi oldu denmesinin arkasındaki hakikati bilme zamanı. Kıyam, ey insanoğlu, tekrar ayağa kalk ve doğrul, kendini bildir. Kendini bilen Rabbini bilir. Hepinizi bekliyorum 25 Temmuz'da sevgili dostlarım. Allah ilmimizi arttırsın, hak yolunda yürümeyi hepimize nasip etsin inşallah. Şahmeran ya da Alef Reyda asıl ismi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yerin 7 kat altında maranlar adı verilen yılanlar yaşardı. Bu gizemli alemin hükümdarı ise yılanların şahı diye bilinen Şahmeran'dı. Yarı insan, yarı yılan ama aslında insan değil. Yarı cin, yarı yılan. Annesi yılan, babası cindi. Şahmeran sadece yılanların şahı değil, kadim bilgeliğin, şifanın ve sırların da sahibiydi. Bir gün Cemşit adında bir insan, rastlantı eseri Şahmeran'ın diyarına ulaştı, bir mağaraya. Şahmeran ona zarar vermedi, aksine merhamet gösterdi. Onu çok sevdi ve zamanla tüm gizemli sırlarını ona anlattı. Hastalıkların çaresini, bitkilerin dilini, ilaç yapımını ve şifanın inceliklerini Cemşit'e aktardı. Fakat yıllar geçti. Cemşit ailesini özledi. Geri dönmek istedi. Şahmeran buna razı oldu ama bir şart koştu. Burada gördüklerini hiç kimseye söylemeyeceksin. Yerimi kimseye anlatmayacaksın ve asla hamama gitmeyeceksin dedi. Çünkü rivayete göre Şahmeran'ı gören kişinin bedeninde yılan pullarını andıran bir görüntü ortaya çıkıyordu. Ve bu da hamamda ortaya çıkardı. Bunu insanlar biliyordu. Cemşit sözünü verdi ve insanların dünyasına döndü. Aynı dönemde Tarsus'un hükümdarı amansız bir hastalığa yakalandı. Doktorlar bir türlü çare bulamadı.
Bunun üzerine kral dönemin en bilgili şifacılarından birini huzuruna çağırdı. Şifacı önüne bakır bir tas aldı. Suyun yüzeyine uzun uzun baktı. Sessizlik içinde gördüklerini yorumladı. Ve krala şöyle söyledi. Senin derdine derman olacak. Şifa Şahmeran'dadır. Ardından bir şey daha söyledi. Şahmeran'ın yerini bilenin sırtından tanıyacaksın. Bunun üzerine kral bütün halkı hamamlara gönderdi. Hamamda insanları yıkayarak herkesin bedenine baktırdı. Ve sonunda sarayın aradığı kişi bulundu. Bu Cemşit'ti. Artık Cemşit'in önünde iki yol vardı. Ya Şahmeran'ın yerini söyleyecek ya da kralın emriyle canından olacaktı. Ve Şahmeran'ın yerini söyledi. Şahmeran'ın diyarı insanlar tarafından basıldı. Yılanlarına ise sadece bir düğüne gidiyorum dedi. Son anlarında Cemşit üzgün mahcup gözlerle Şahmeran'a baktı. Gözlerinden yaşlar süzülürken Şahmeran onu yanına çağırdı ve kulağına son bir sır fısıldadı. Bugün Tarsus'ta Şahmeran Hamamı olarak bilinen yerde Şahmeran 3 parçaya ayrıldı. Başı, gövdesi ve kuyruğu ayrı kazanlarda kaynatıldı. Kral doğru kazandan içti ve şifayı buldu. Güç hırsıyla yanlış kazandan içen vezir ise zehirlenerek öldü. Cemşit ise Şahmeran'ın işaret ettiği sudan içti. Ve anlatılana göre o günden sonra Cemşit bütün tıp bilgisinin kapısını açan Lokman hekime dönüştü. Birinci kazanda Şahmeran'ın başı vardı. Onu Cemşit içti. Daha sonra Lokman hekim dediğimiz. Ortadaki gövdesini kral içti. Kuyruğundaki zehri ise vezir içti. Şahmeran ya da Alafreyda çok gizemli ve çok eski bir varlık. Kaç bin yıl yaşadığını bilemeyiz. Ve bu çok eski, çok sırlara vakıf olan varlık, dediğim gibi annesi yılan, babası kadim bir cinli varlıktır. İnsan suretinde görünebilir ve bu yaşanan olay efsane olduysa gerçekliği mutlaka vardır. Cinler yılan suretine çok kolay girerler. Şahmeran'ın makamı Şahmeran'dır. Adı Alefreyda'dır. Medusa ile Alefreyda da farklı varlıklar. Medusa insanlardan çok daha önce yaşamış olan, daha insanlar yok iken yaşamış olan bir varlık. Ve tanrısal bir özelliği de var Medusa'nın. Ama Şahmeran diye bildiğimiz Alefreyda, cin ve yılan karışımı bir melez varlık. O daha yakın bir dönemde yaşamış. Şimdi Şahmeran'ın 8 farklı anlatımına bakacağız. Yılan ata, yılan ana. Yeryüzündeki tüm yılanların Şahmeran'dan türediğine inanılır. Yerin 7 kat altında yaşayan yılan ata Şahmeran tüm yılanlara hükmeder. Efsanenin çoğu örneğinde dişi olduğu kabul edilen Şahmeran bu sebeple yılan ana olarak bilinir. İkincisi yılanların padişahı Şahmeran. Bir diğer yandan Şahmeran'ın erkek olarak kabul edildiği örnekler de var. Şahmeran'ın ölümüyle sonuçlanan olaylar zinciri, Şahmeran'ın Tarsus padişahının kızına aşık olmasıyla başlar ve onun peşinden öldürüleceği hamama gitmesiyle sonunu hazırlar. Üçüncüsü Lokman Hekim ve Cemşit. Tüm Şahmeran efsanelerinde Şahmeran'ın krallığına kabul edilen genç bir erkek bulunur. Bu karakter çoğu hikayede Lokman Hekim ya da Cemşit'tir. Cemşit arkadaşları tarafından ormandaki bir kuyuda bırakılan bir çocukken Lokman Hekim kaderi dünyanın en başarılı doktorlarından biri olmak olan bir gençtir. Dördüncüsü tıbbın sembolü Şahmeran. Efsaneye göre Şahmeran her derde deva olabilecek, her hastalığı iyileştirebilecek bir yaratıktır. Ama Lokman Hekim onu ormanda bulduğunda yaralı haldedir ve yardıma ihtiyacı vardır.
Lokman Hekim onu sarayına taşır. Tedavisine yardımcı olur. Bunun karşılığında Şahmeran tıp bilgisini onunla paylaşır. Şahmeran'ın tıp bilgisine hakimiyeti o kadar fazladır ki günümüzde de kullanılan tıp sembolündeki yılanın Şahmeran olduğu bilinir. Beşincisi Şahmeran Hamamı. Şahmeran efsanesinden kaynaklanan tüm hikayeler Şahmeran'ın ölümüyle sona erer ve bu ölüm hamamda gerçekleşir. Ömrü boyunca bir kez olsun Şahmeran'ı gören bir insan hamama girdiğinde sırtı aynı bir yılan gibi pul pul olur. Şahmeran'ın yerini bilen bir kişi varsa onu bulmanın tek yolu hamama girdiğinde sırtını kontrol etmektir. Bulunduğu zaman hamama getirilen Şahmeran burada öldürülür. Günümüzde Tarsus'un Kızılmurat ilçesinde bulunan Şahmeran Hamamı'nın Şahmeran'ın öldüğü yer olduğuna inanılmaktadır. Altıncısı Şahmeran'ın ölümü. Şahmeran öldüğü zaman vücudu 3 parçaya bölünür. Kaynatılarak suyu çıkarılır. Bu 3 farklı sudan biri tedavi edici özelliktedir, biri içen kişiyi öldürecek bir zehirdir, üçüncüsü ise içene tıp konusunda eşsiz bir bilgelik verecektir. Efsaneye göre Lokman Hekim ya da Cemşit, bilgelik veren suyu içer ve dünyaca tanınan ünlü bir tıp insanına dönüşür. Yedincisi yılanların dünyayı istilası. Yine efsaneye göre Şahmeran'ın hükümdarlığı altındaki yılanlar Şahmeran'ın öldüğünü haber almamışlardır. Çünkü Şahmeran yer altındaki saraydan çıkarken diğer yılanlara önce hamama gideceğini, oradan da bir düğüne katılacağını söylemiştir. Yer altındaki yılanlar yeryüzünde çalınan davulları duydukça düğünün devam etmekte olduğunu düşünür. Şahmeran'ın geri dönüşünü beklerler. Efsaneye göre kıyamet günü geldiğinde ve davullar sustuğunda yılanlar Şahmeran'ın öldüğünü anlayacak ve onun öcünü almak için yeryüzüne çıkarak hamamlardan başlamak üzere her yeri istila edeceklerdir. Sekizincisini ise bir filmde izleyebilirsiniz. Türkan Şoray'ın Şahmeran'ı oynadığı Zülfü Livaneli'nin yaptığı Şahmeran Sultan. Aslında çok acıklı bir hikaye. Böyle bir varlığın bir insana inanması, ona çok bilgileri aktarması, yani cinler insanları sevmezler denmekteki bir sebep de bu tür olayların da yaşanmış olmasından kaynaklı. Bu varlığın gerçek bir varlık olduğunu, bütün efsanelerde bir gerçeklik olduğunu bilerek dinleyelim. Cinnilerin tıbbi bilgiye insanlardan çok daha vakıf olduklarını ve pek çok teknolojik bilgiyi de bizden çok daha fazla bildiklerini de biliyorsunuz. Lokman Hekim'in yakın bir zamanda yaşamadığını da bilelim. Çok daha eski bir zamanda dilden dile artık kaç bin yıldır insanların dilinde bu hikaye dolaşıyorsa çok uzun zamandır bilinen bir hikaye bu. Lokman Hekim olarak bildiğimiz zat da bu bilgiyi gerçekten de Ali Frayda'dan almış. Bir tane bilgi de değil. Çok fazla konuda bilgiye sahip Lokman Hekim. Ama ona iyilik yapan, ona sahip çıkan ve bilgiyi aktaran bu varlığı bilerek ya da bilmeyerek canı tatlıymış demek ki ölmemek için söylemesi çok acı bir olay. Yine de Ali Freyda ölmeden önce yapması gerekeni onu söylemiş ve başının suyundan içmesini istemiş. Bütün bilgileri ona aktarmış. Henüz ona aktarmadığı bilgiler de aktarılmış. Yere batan sarnıcındaki ters kafa, Medusa kafası. Medusa başka bir varlık. O çok daha evvelinde yaşamış olan, hani tanrıların dünyada yaşadıkları zamanlardan kalan, onun hikayesi de daha farklı. Ama Şahmeran böyle bir varlık ve onun hikayesi de maalesef çok acı bir sonla bitmiş. Şahmeran'ın kanının hala o hamamda, göbek taşında ve duvarlarda olduğu söyleniyor. Bu arada Farsça'da maran
yılan demektir. Şah, hükümdar demektir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde yüksek bir tepede, kale gibi bir mağarada vücutlarında tüyler bulunan yılanları gördüğünü yazmış. İnsanlar uzun süre kuyulardan yılanların çıktığı bilinir, yılanların başına gidip Şahmeran ölmedi, ölmedi diye bağırmışlar yıllar boyunca. Çünkü eğer ölürse Şahmeran'ın, bunu bilirse yılanlar, yeryüzüne çıkıp dünyayı istila edeceklerine dair inanış çok kuvvetli. Şimdi yılanlarla cinlerin melezleşmesinden dolayı oluşan bir varlık türünün olma durumu çok net görünüyor. Ve Şahmeran gibi olanların sadece bir tane değil, çok tane olabileceği bu şekilde melez varlıkların. Mesela Gılgamış Destanı'nda ölümsüzlük arayışı, Mısır mitolojisinde yılan tanrıçalar, Hint mitolojisinde Naga krallardan, Güney Amerika'daki tüylü yılan tanrısı Quetzalcoatl kadar uzanan çok fazla arketip var. Şahmeran da bizim Anadolu'daki yansıması. Aslında Cemşit'in arkadaşları tarafından bir kuyuya atılması söz konusudur. Aynı Hazreti Yusuf'un atıldığı gibi. Bu kuyuya atılma konusu. Oradan kurtarılmış yılanlar tarafından ve Şahmeran'ın önüne getirilmiş. Kuyu bilinçaltına iniş, yılan dönüşümü ve gizli bilgiyi, ihanet ise insanın bu bilgiyi taşıyamayacak kadar ham olduğunu temsil eder. Böyle de bakabiliriz. İnsanoğlu aslında o kadar çok ihanetlere açık ki birbirimize de çok kolay ihanet edebiliyoruz, değil mi? Evliliklerde eşler birbirine ne kadar kolay ihanet edebiliyorlar. Ki Şahmeran'a ihanet etmesi Cemşit'in de ya da Lokman Hekim'de böyle olmuş. İnsan neden bu kadar korkar yılandan? Bilinçaltında neden yılanla ilgili bu kadar büyük korku var insanoğlunun? Bir bilgi var, yani ruhta yılanla ilgili bir bilgi var. Onun sessizce gelmesi, korkunç bir şekilde insanları zehirleyerek öldürmesi bilgisi. Demek ki insan ruhu enkarnasyonlarında defalarca yılanlarla ilgili bu deneyimleri yaşadı. Ve cinlerin en kolay bedenlenebilecekleri varlıklardan biri rıza göstermiş ki bedenlenebiliyor. Yoksa bir varlık rıza göstermese, ikinci bir ruh olarak hayvanın ruhunu askıya alıp da ona hükmedebilecek olan varlık kabul görmez. Ama yılanlar bu kabuldeler. Enki'yi de yılan olarak ya da reptilyan gibi gösteren durumlar vardır biliyorsunuz. Demek oluyor ki bu çok zeki varlıklar, yılanlarla cinni varlıkların melezleşmesi ve birbirlerine biat etme durumları var. Ama Enki gibi çok zeki, bilge olan varlık yılan. Bilgeliği de söz konusu. Ve yılanın gözleri çok farklı bakar, değil mi? Yılan gözü deriz. Anlaşılan dinozorların yıkımından sonraki dönemde arta kalan varlıklarda öyle bir grup yılan olarak evrildi ki bu grup hem kendini gizlemek zorundaydı, yılan gibi, hem de kendini en iyi şekilde savunmalıydı. Kendinden zehri de olmalıydı, ısırması da olmalıydı ve çok keskin bir şekilde her şeyi görebilecek durumda olmalıydı. Bu durumda onların farklılaşması ve bu tür cinni varlıklarla birlikte yaşaması çok normal hayatta kalabilmek için. İnsanoğlu aslında yılana hayran olur, bir yandan da kutsallık atfedilir yılana. Ama en çok da korkar. Yılanla bizim ilişkimizde bir dualite var. Sevgi ve nefret dualitesi. Jung yılan arketipi için şöyle der: bilinçaltımızdaki gölge arketipinin en güçlü temsilcisi. O bastırdığımız, yüzleşmekten korktuğumuz karanlık yönümüz. Cennet bahçesinde yılanın Havva'yı kandırması figürü de çok bilinir. Acaba öyle midir?
Bir yandan da binlerce yıl insanlık bu çok korktuğu varlığa Tanrı olarak tapmışlar. Tanrısal bir varlık. Bir de yılanın derisini değiştirmesi var. Yani derisini değiştirdiği zaman yeniden doğuyor. Enkarnasyona da burada bir gönderme var. Yeniden doğuyor yılan. Eskiye atıyor, yenilenerek yoluna devam ediyor. Ölümü alt ediyor. Kendini sürekli olarak yeniden yaratıyor. Bu yüzden ölümsüzlüğün, şifanın, dönüşümün en kadim sembolü. Yunan mitolojisinde de şifa tanrısının asasına sarılı yılan, bugünün modern tıbbının, eczacılığın hala kullandığı amblem. Zehrin aynı zamanda panzehir olması gibi yılan da hem ölümü hem de yaşamı içinde barındırıyor. Mesela kanseri yenen zehirlerden biri örümcek zehri diye biliniyor. Yani yılan zehrinin de pek çok hastalığa iyi geldiğini tespit etmişler. Hayat ölümden doğuyor. Aydınlık karanlıktan besleniyor. İnsan yılandan korkuyor. Bilemediği için. Kendi ölümlülüğünden, içindeki karanlıktan korkuyor aslında. Peki yılana neden tapıyor? Çünkü ölümsüzlüğü istiyor. Kendi içindeki dönüşüm potansiyeline hayranlık duyuyor ve bunu biliyor bence. Yılan zehri hem zehir öldürür hem de şifadır. Hem günahtır hem bilgeliktir. Yani böyle bir zehri amansız bir hastalığa, kanser gibi sahip olan birine verdiğinde 2 tane zehir birbirine vurduğu zaman birbirlerini götürüyorlar. Dolayısıyla ortaya yeniden doğuş çıkıyor. Benzer benzeri vurur gibi düşünelim. Demek ki bu tür hastalıklarda bizim de vücudumuzda bir zehir üretiliyor. Yılanın insana, son Adem'e bilgi ağacının meyvesini sunması. Geçen eğitimde enerjetik bedenlerden madde bedene geçişin ya da tam tersinin kutsal geometrisini anlattım. Yani 2 farklı boyutsal geçişin bu elma ile alakalı olduğunu, onun da arkasındaki sırrı anlattım. Şimdilik bu bilgiyi videolarda anlatmayacağım. Ama eğitimlerimde daha da derine gireceğim. Şimdi bu yılan sembolizması aslında sonsuz döngünün, başlangıcın sonda, sonun başlangıçta olduğunun da sembolü. Şunu da düşünmenizi tavsiye ediyorum. Bu kadar farklı kıtalardaki farklı kültürler hep yılan sembolizmasını tanrıların, kralların yanına koymuşlar. Hatta tanrı olarak da tapmışlar. Kadim Mısır'da yılan hem koruyucu hem de yok edicidir. Firavunların tacını süsler yılanlar. Şiva'nın boynundadır ki o yılanı ben de görmüştüm. Benim de en düştüğüm zamanda, en karanlıkta olduğum zamanda mor bir yılan, rengarenkti daha doğrusu, günler boyunca yanımda kalmıştı havada asılı olarak. Meşhur Mezopotamya Sümer tanrısı Ningesida, iyi ağacın efendisidir. Yaşamın, büyümenin ve çürümenin doğal döngüsünü temsil eder bu tanrı. Başlangıçta yılan olarak temsil edilen bu figür genellikle omuzlarından 2 yılan başı çıkan ve bir ejderhanın üzerinde oturan insan biçiminde tasvir edilir. Yeraltı dünyasının tahtının taşıyıcısı Gılgamış destanında ahiretin koruyucusu olarak anılır. Domuz ile de bağlantılıdır. Acaba Rabbi mekanizmalara mı baksak bu durumdan çıktıktan sonra? İş daha da derinlere iniyor baktığın zaman. Binlerce yıl önceki kadim metinler bugün sizin anladığınız dilde anlatmak zorunda değillerdi. O günün inanışıyla anlattılar. Ama anlatılmak istenen derin sır hep aynıydı. Bu dünyayı biz insanlara ait diye zannediyoruz. Çok büyük bir yalan tabii bu. Eğer insan matriksini şekil olarak düşünürsen, eline aldığın küçücük bir daire
cinlerin dünyasına baktığın zaman o dairenin kocaman bir masa şeklini düşünün. Biz çok daha sonra oluşturulmuş bir matrikste yaşıyoruz. Ve bilmediğimiz, kıyamete kadar da kapatılması istenmiş olan çok fazla bilgi var. Zaman zaman bazılarımız Lokman Hekim gibi bilmediğimiz sırlara vakıf olabiliyoruz, anlatılıyor. Onlar tarafından bilgiler, peygamberler tarafından uyarılar geliyor. Ama çoğu da eren derviş diyelim ya da bilge varlıklar, insan suretindekiler de bu dünyadan tam olarak bildiklerini anlatmadan geçip gidiyorlar. Şahmeran konusuna bir daha bakmanızı tavsiye ederim dostlar. Şimdilik bu kadarla kalalım. ...25 Temmuz 2026'da Celceliyeti'ye zamansız mekansız şifreler eğitimini yapacağız. Bir uzmanlık eğitimi derinlere inmek için. Kötülüğün sebebi ne? Neden bu kadar kandırıyor? İyilik çok mu zor? Gizli doktrin ve gayb alemlerinin açılması, Celceliyeti'ye duası, İsmi Azamı ve tüm sırları. Allah'ın Bedi ismi ne demek? Bedi'nin arkasında ne var? Celceliyeti'ye havas ve esrarı. Celceliyeti'ye içindeki mukatta harfleri, esmalar, Süryanice esmalar, ayetler, Celceliyeti'ye ve astroloji ilişkisi. Celceliyeti'ye ile bilincinizi arındırma şifa çalışmaları. Celceliyeti'ye beyitleriyle kapalı kapıları açalım detaylı çalışma. Hatemi, Süleymani ve Celceliyeti'ye İsmi Azamı. 7 harfin sırrı ve Fatiha. Hazreti Ali'nin ağlatan hayatı. Hazreti Ali'nin ilmi yolu, gerçek İslam yolu. Hazreti Ali'nin kaybolan gizemi, Zülfikar kılıcı. Celceliyeti'nin cinlerle ilgisi. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in sonrası Alevilik. Hazreti Adem'den gelen Mührü Süleymani sırrı. Berhetiye ve 5 ayet sırrı. Cevşen-ü Kebir sırrı açıklaması. Evrad-i Kutsiye duası açıklaması. El-Kulubut Dariya yakaran gönüller duaları. Zikir nedir? Derine inelim. Sekine duası, Cünnetil Esma ve 19 hacet namazı bağı. İbnül Arabi'nin salavatları, İmam-ı Gazali'nin duaları ve korunmaları. Dualar, vevkler, büyüler ve çözümleri, örnek hayatları da inceleyelim. Her bir fert kazandıklarına karşılık Allah katında tutulan bir rehindir. Müddessir 38. Burada anlatılan sır nedir? Ruhun karanlık odaları ve ışığa çıkış yolculuğu. Artık kıyam zamanı, bilmediklerimizi öğrenmenin zamanı. Hazreti Adem elmayı kopardığı zaman artık bizim gibi oldu denmesinin arkasındaki hakikati bilme zamanı. Kıyam, ey insanoğlu, tekrar ayağa kalk ve doğrul, kendini bildir. Kendini bilen Rabbini bilir. Hepinizi bekliyorum 25 Temmuz'da sevgili dostlarım. Allah ilmimizi arttırsın, hak yolunda yürümeyi hepimize nasip etsin inşallah.